Giriş, sessizleşen dünya. Zamanın ne aktığı ne de durduğu, sadece süzüldüğü bir yerde Ayetelgard. Burada gökyüzü tek bir renk değildi. Sabahları umut renginde, yani tatlı bir şeftali tonunda başlar, akşamları ise hüzünlü bir mor, yani lavanta kokulu bir kadifeye dönüşürdü. Bu evrende insanlar konuşmaz. Tını adı verilen melodilerle anlaşırlardı. Öfke davul gibi gürler, sevgi bir keman yayı gibi titrer, neşe ise flüt sesi gibi havada uçuşurdu. Ancak Ayetelgard'ın üzerinde bir süredir garip bir hastalık dolaşıyordu. Gri sessizlik. Önce en yaşlıların melodileri susmaya başlamıştı. Sonra gökyüzündeki kristal balinalar şarkı söylemeyi bıraktı. Rüzgar artık ıslık çalmıyor, sadece soğuk bir boşluk gibi esiyordu. İnsanların kalbindeki renkler soluyor, her şey tek düze, metalik bir griye dönüşüyordu. Yetişkinler buna büyümek diyorlardı. Hayatın gerçeği bu, diyorlardı birbirlerine, omuzlarını silkerek. Gri olmak, güvende olmaktır. Ama küçük Elian buna inanmıyordu. Elian, Ayetelgard'ın kıyısındaki, bulutların üzerine kurulmuş küçük bir kasaba olan Sönük Fener'de yaşıyordu. Mesleği, yırtık yama ustasıydı. İnsanların sabahları unuttuğu rüyaları toplar, onları altın ipliklerle onarır ve gece olunca yastıklarının altına geri koyardı. İşini çok severdi ama artık rüyalar bile grileşmişti. Kimse renkli rüyalar görmüyordu. Bir sabah, Elian işe giderken kaldırım taşlarının arasında parlayan bir şey gördü. Gri tozların içinde, küçücük, nabız gibi atan safir mavisi bir ışık parçasıydı bu. Elini uzattı. Işık parçası avucuna konduğunda, kulağında belirsiz bir ses duydu. Do. Bu, dünyanın ilk notasıydı. Kayıp melodinin başlangıcı. Gelişme. Yolculuk çağrısı. Elian, bu küçük mavi ışığı, ona Hare adını verdi, cebine koydu. Hare, Elian'ın kalbine tuhaf bir sıcaklık yaydı. Bu sıcaklık, uzun zamandır hissetmediği bir şeydi. Merak. Kasabanın en yaşlısı Bilge Orla'ya gitti. Orla, sesi artık sadece bir fısıltıdan ibaret olan, teni griye dönmüş yaşlı bir kadındı. Elian avcundaki mavi ışığı gösterdiğinde, Orla'nın gözlerinde bir anlığına eski bir parıltı belirdi. Bu, dedi titreyerek, bu evrenin kalbinden düşen bir parça. Gri sessizlik kalbi durdurmak üzere Elian. Eğer o melodi tamamlanmazsa, Ayetelgard sonsuza dek taşa dönüşecek. Ne yapmalıyım? Diye sordu Elian. Işık kulesine gitmelisin, dedi Orla. Evrenin en yüksek noktasına. Oraya bu notayı götürürsen ve kendi kalbinden bir şeyler eklersen, belki şarkıyı yeniden başlatabilirsin. Ama dikkat et, gri sessizlik sadece dünyayı değil, senin içindeki umudu da yutmak isteyecektir. Elian korkuyordu. O bir kahraman değildi. Sadece rüyaları onaran basit bir çocuktu. Ama cebindeki küçük mavi ışık, sanki korkusuna inat daha parlak yanıyordu. Çantasını hazırladı. Bir yumak altın rüya ipliği, bir kavanoz yıldız reçeli ve en sevdiği, artık sesi çıkmayan eski mızıkası. Yolculuk ve ilk yoldaş. Demirdev. Sönük Fener kasabasından ayrılıp Paslı Vadi'ye indiğinde, dünya daha da sessizleşti. Burada ağaçlar metalden, çiçeklerse camdandı. Vadinin ortasında devasa paslanmış bir metal yığını duruyordu. Bu, bir zamanlar vadinin bekçisi olan Atlas adında bir devdi. Atlas yıllardır hareket etmemişti. Dizleri paslanmış, gözlerinin feri sönmüştü. Elian ona yaklaştı. "Merhaba," dedi ama sesi boşlukta yankılandı. Cebindeki mavi ışık, yani Hare, aniden titreşti. Elian ne yapması gerektiğini hissetti. Çantasındaki altın rüya ipliğini çıkardı. Atlas'ın paslanmış kalbinin olduğu yere tırmandı. Orada dişlilerin arasına sıkışmış, yıllar öncesinden kalan gri bir taş gördü. Bir pişmanlık taşı. Yetişkinlerin en büyük yükü buydu.
Pişmanlıkları onları oldukları yere çiviler, hareket edemez hale getirirdi. Elian ipliği o taşı nazikçe sardı. "Hata yapmak sorun değil," diye fısıldadı deve. "Hata yapmak, yaşadığını gösterir." Mavi ışık iplikten aktı ve taşa değdi. Taş toz zerreptip uçtu. Gürültülü bir gıcıltıyla Atlas'ın gözleri açıldı. Pas rengi gözleri yavaşça zümrüt yeşiline döndü. Dev derin bir nefes aldı. Ve bu nefes vadide bir rüzgar başlattı. "Çok uzun zamandır uyuyordum," dedi Atlas. Sesi paslı bir borudan çıkan bas bir nota gibiydi. Yani re. "Benimle güler misin?" dedi Elian. "Dünyanın şarkısını geri getirmeye gidiyorum." Dev gülümsedi. "Yürümeyi unuttum sanırdım küçük dostum. Ama senin için hatırlayacağım," dedi. Zorluk. Unutkanlık sisi. Elian ve omzunda taşıdığı küçük dostu Hare ile yanlarında yürüyen dev Atlas, Ayna Gölü'ne vardılar. Işık Kulesi, gölün öbür tarafındaki dağların tepesinde, sislerin arasında hayal meyal görünüyordu. Ancak gölün üzerinde hikayenin en tehlikeli düşmanı bekliyordu. Konforlu sis. Bu sis korkunç değildi. Aksine çok yumuşaktı. İçine girene tatlı bir uyuşukluk veriyor, "Neden yorulasın ki?" diye fısıldıyordu. "Burada dur, uyu, dinlen. Dünyayı kurtarmak senin işin değil." Sise girdiklerinde Elia'nın göz kapakları ağırlaştı. Atlas'ın adımları yavaşladı. "Belki de," dedi Atlas esneyerek. "Belki de paslanmak o kadar kötü değil Elian. Hareket etmek yorucu." Elian da yere çökmek istedi. Mavi ışık cebinde sönükleşmişti. "Evet," dedi içinden. "Ben sadece rüya tamircisi bir çocuğum. Bu görev bana çok büyük." Tam gözlerini kapatıp sonsuz bir uykuya dalacakken, elini cebine attı ve eski mızıkasına dokundu. Parmakları mızıkanın soğuk metaline değdiğinde, annesinin ona yıllar önce söylediği bir söz aklına geldi. Karanlık ne kadar büyük olursa olsun, onu delmek için iğne ucu kadar ışık yeter. Elian zorla mızıkasını dudaklarına götürdü. Nefesi tükenmek üzereydi. Ama tüm gücüyle üfledi. Ses çıkmadı. Ama pes etmedi. Bir daha üfledi ve mızıka, cılız, titrek bir ses çıkardı. Yani mi. Bu mi notası, sisin içinde bir dalga yarattı. Sis bu saf ve gerçek çabadan rahatsız olup geri çekildi. Atlas silkinerek uyandı. Mavi ışık, yani Hare, cebinden fırlayıp Elia'nın başının üzerinde dönmeye başladı. Sisten çıktıklarında karşılarında ışık kulesinin yolu duruyordu. Ama yol bir uçurumla kesilmişti. Ve köprü yoktu. Kırılma noktası, görünmeyen köprü. Elian ve dev Atlas, ışık kulesine giden yolun bittiği uçurumun kenarında duruyorlardı. Aşağısı karanlık bir boşluk değildi. Aşağısı yokluktu. Rengin, sesin ve hissin olmadığı, yutan bir beyazlık. Atlas, metal ayaklarını yere sürterek, "Buradan öteye geçemem Elian," dedi. "Ben çok ağırım, uçamam." Elian, çantasındaki altın rüya ipliğini çıkardı ama karşıda ipliği bağlayacak hiçbir şey yoktu. Çaresizce boşluğa bakarken mavi ışık Hare, Elian'ın kulağına kondu ve titredi. Elian o an anladı. Bu evren hayallerden yapılmıştı. Yol yoksa yolu hayal etmek zorundaydı. "Gözlerini kapat Atlas," dedi Elian. "Neden?" "Çünkü gözlerin sana orada bir yol olmadığını söylüyor. Ama kalbinin ne söylediğini duyman lazım." Elian elindeki altın ipliği boşluğa doğru fırlattı. İplik düşmedi. Havada asılı kaldı. Elian ilk adımını boşluğa attı. Ayağı düşmedi. Görünmez, titreşen bir zemine bastı. O an havada taze bir nane kokusu yayıldı ve bir nota duyuldu. Fa. Bu inanç notasıydı. Atlas
küçük dostunun havada yürüdüğünü görünce derin bir nefes aldı. "Paslı dizlerime güvenmiyorum ama sana güveniyorum," diyerek adımını attı. Bastıkları her yer gökkuşağı renginde camdan bir köprüye dönüşüyordu. Korkularını yendikçe köprü sağlamlaştı. Zirve, sessizliğin kalbi. Işık kulesinin tepesine vardıklarında onları devasa bir kapı değil, sadece açık duran eski bir perde karşıladı. İçeri girdiler. Kulenin en tepesi camdan bir kubbeydi ve ortada Aytılgard'ın tüm renklerini yöneten devasa kristal prizma duruyordu. Ama prizma taranmıştı. Prizmanın önünde sırtı dönük gri bir pelerin giymiş küçük bir figür oturuyordu. Figür yavaşça döndü. Bu bir canavar değildi. Yüzü olmayan, gölgelerden oluşmuş, çocuk boyutunda bir varlıktı. Adı Vazgeçiş'ti. "Neden geldiniz?" dedi Vazgeçiş. Sesi yoktu. Bu sözcükler doğrudan zihinlerinde yankılandı. Sessizlik güzeldir, acı yok, hayal kırıklığı yok, müzik biterse hüzün de biter. Elyan, Vazgeçiş'in aslında kötü olmadığını, sadece çok yorgun ve kırgın olduğunu hissetti. Yetişkinlerin kalplerindeki o, artık denemeye değmez hissinin vücut bulmuş haliydi o. "Ama müzik biterse," dedi Elyan bir adım öne çıkarak. "Dans da biter, kahkaha da biter, sabah rüzgarının yanağına okşaması da biter." Vazgeçiş başını iki yana salladı. Elini kaldırdı ve gri bir duman Atlas'ı sarmaya başladı. Atlas'ın zümrüt yeşili gözleri tekrar solmaya yüz tuttu. "Uyu dev," dedi Vazgeçiş. "Paslan ve dinlen." Atlas dizlerinin üzerine çökerken Elyan korkuyla titredi. Ne kılıcı vardı ne de kalkanı. Sadece cebindeki mavi ışık, hare, rüya iplikleri ve eski mızıkası. Elyan hareyi avucundan çıkardı. Mavi ışık o gri odada kör edici bir umutla parladı. "Bu notayı hatırlıyor musun?" dedi Elyan. Vazgeçiş geriledi. "O çok parlak, can yakıyor." "Hayır," dedi Elyan şefkatle. "Can yakan ışık değil, karanlığa alışmış gözlerin." Elyan mızıkasını çıkardı, hare havalandı ve prizmanın tepesine kondu. "Do!" diye çınladı hare. Atlas yerdeki uykusundan silkinerek göğsüne vurdu. O tok ses yankılandı. "Re!" Elyan mızıkasına tüm nefesiyle üfledi. "Mi!" Görünmez köprünün hatırası camlardan yansıdı. "Fa!" Ama melodi eksikti. Şarkının tamamlanması için son bir nota gerekliydi ve Elyan o notanın ne olduğunu bilmiyordu. Odadaki hava gerildi. Gri duman tekrar yükseldi. O sırada Elyan Vazgeçiş'in gölgeli yüzünden süzülen gri bir damla yaş gördü. Bu varlık dünyayı yok etmek istemiyordu. Sadece korkuyordu. Elyan mızıkasını indirdi. Vazgeçişe doğru yürüdü ve ona sarıldı. Soğuk, duman gibi bir bedeni vardı ama Elyan bırakmadı. "Senin de şarkıda bir yerin var," diye fısıldadı Elyan. "Hüzün de şarkının bir parçasıdır. Hüzün olmadan neşe bu kadar tatlı olmazdı." Vazgeçiş don kaldı. Gri formundan bir renk süzüldü, derin, asil bir lacivert. Ve o an Vazgeçiş ağzını açtı ve o güne kadar duyulmuş en hüzünlü ama en güzel sesi çıkardı. "Sol." Bu kabulleniş notasıydı. Tüm notalar do, re, mi, fa ve sol kristal prizmada birleşti. Bir saniyelik mutlak bir sessizlik oldu. Ardından prizmadan bir ışık patlaması yaşandı. Ama bu sadece ışık değildi. Bu müzikti. Işık kulesinden yayılan renkli dalgalar Aytılgard'ın üzerine yağmur gibi yağdı. Paslı vadideki metal ağaçlar çiçek açtı. Griye dönmüş tasabaların yanaklarında pembelik, gözlerinde ışıltı geldi ve gökyüzünde o an en muhteşem şey oldu. Bulutların arasından devasa kristal balinalar süzüldü. Balinalar gökkuşağından yapılmış kuyruklarını vurarak şarkı söylemeye başladılar.
Onların şarkısı dünyadaki herkesin kalbini ısıttı. Son söz, yeni bir dünya. Vazgeçiş artık yoktu. O gökyüzündeki lacivert rengine dönüşmüştü. Çünkü her güzel günün dinlendirici bir geceye ihtiyacı vardı. Elyan ve Atlas Sönük Fener kasabasına döndüler. Elyan artık sadece bir yamacaisti değildi. O gökkuşağı orkestra şefi olmuştu. Ama o yine de en sevdiği işi yapmaya devam etti. İnsanların rüyalarını onarmak. Yalnız bir küçük farkla. Artık rüyaları sadece mutlu sonla bitirmiyordu. Bazen rüyalara biraz hüzün, biraz zorluk ve biraz da korku ekliyordu. Çünkü Elyan öğrenmişti ki, hayatı ve bir masalı güzel kılan şey sadece aydınlık değil, aydınlığın karanlıkla yaptığı danstı. Ve Aytılgard halkı o günden sonra rüzgar her estiğinde durup dinlemeyi öğrendi. Çünkü biliyorlardı ki duydukları sadece rüzgar değil, evrenin onlara "yaşıyorsun, hisset" deme şekliydi. Ve eğer sen de şu an çok sessiz bir odadaysan ve dikkatle dinlersen, belki, sadece belki, Elya'nın mızıkasının sesini duyabilirsin.